Peygamberler bile hep böyle reddiye almaları, asılmaları, kesilmeleri, paranın akış yönünü değiştirmeye çalıştıklarında hep problem yaşamışlardır. Çünkü borç olan emir alır. Şimdi bugün insanların, bankada parası olan insanların 1/3 bankaya gitse ve parasını çekmek istese hakikaten sistem çöker mi çökmez mi? İşte rezerv para olmasını sağlayan 3 tane saç ayağı var. Hollywood, Pentagon, Washington. O da para tanrısı, tanrı demek. Bildiğimiz insan parası bu yeni düzen karşısında ilkel kalır mı? Evet, merhaba değerli izleyiciler. Ömer Cantalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün parayı konuşacağız. Kimle? Dursun Ali Yaz hocamızla beraber. Hemen kitabını da göstereyim. Paranın yazılmamış tarihi. Antik çağdan geleceğe para. İlginç bir kitap. Neden ilginç diyorum? Ben çünkü üniversitede ekonomiyle alakalı hocalarımızın verdiği kitapları okuduğumda böyle ya derdim hani Nuh devrinden kalan bilgileri yeni iktisadi şeylere falan böyle çevirmeye çalışıyoruz. Ve çok böyle sıkıcı, klasik böyle şey geliyordu. Bu kitapta başka bir dünya gördüm. Başka bir dünya gördüm derken böyle çılgın ve uçan bir dünyadan bahsetmiyorum. Çok daha rahat, günümüz şartlarına da uyarlanmış bambaşka bir tabloyla karşılaştım hocam. Ki zaten paranın yazılmamış tarihi demişsiniz. Çok beğendim. Bununla başlayayım istedim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet hocam şu soruyla başlayayım. Kitap kapağınızda da tabii paranın yazılmamış tarihi demişsiniz. Biz de bazen böyle evet başladım. Yani ekonomi programları yapıyoruz. Siz de tanıyorsunuz Hamza Yardımcıoğlu ile beraber sık sık. O da böyle alternatif bir para iktisadi tarih noktasına geliyor. Başka bir şeylerden bahsediyor. Bundan bahsediyoruz. Evet, köleler ve efendiler. Dolayısıyla siz burada paranın yazılmamış tarihi derken nereden yola çıktınız? Ne düşündünüz hocam? Yani nasıl bakıyorsunuz bu noktaya? Aslında bu tabii bir insanlık tarihi okuması. Üniversitedeki kitaplardan bahsettiniz ya, onlara biz basılı şu hale getirilmiş her şeye kitap diyoruz. Evet. Yani sen fizikçi değilsin, ben kimyacı değilim. Atıyorum bir hafta uğraşalım fiziğe giriş diye şöyle bir el ayağı düzgün bir şey yazabiliriz yani. Kaynakçayı koyarsın, dipnotları koyarsın derleme falan. Derleme ama basınca dışarıdan bakınca bizim Türkçemizin, günlük dilimizin içerisinde onun adı kitap. Dolayısıyla aslında yurt dışında hani Anglo-Sakson gereğinde onlara literatür çalışması denir, kaynak denir, başvuru eser denir. Her şeye biz kitap dediğimiz için maalesef yani senin içine telif hakkı olarak, zihinsel olarak sorgulayıp yani herhangi bir tezi alıp ona antitez getirip bir senteze ulaştığın zaman aslında ona kitap denir. Maalesef bizde azılı her şey kitap olduğu için öyle bir problemimiz var. Bu para kitabı insanlığın 10.000 yıllık yolculuğunu maddi bir pencereden, daha detay söylersek paranın penceresinden anlatan, yani parayı okuyormuş gibi yapıyorsun. Yani buna bir insanlık tarihi falan da diyebilirdik. Ben diğer kitabı muhasebe felsefesine de o muhasebeye kalsın istedim. Türkiye'de ihmal edilen, küçümsenen çok değerli kavramlardan bir tanesidir muhasebe. Meslek dallarından bir tanesidir. Amerika'da mesela iktisatçıların söylediği şeylerden birisi muhasebe bilmeyen Merkez Bankası başkanı olamaz. Yani bugün FED başkanı birisi olduysa çok iyi muhasebecidir falan bundan sonra. İşin temeli orası değil mi hocam? Tabii harikasın yani. Dolayısıyla bu para kitabının özelliği, yani bu başlığı Yayın Evi atmıştı. Uygun görmüşlerdi. Hatta ben demiştim ya biraz iddialı değil mi? Çünkü bir insanlık tarihi okuması çok olmayan bir şey. Dünyada Janet Diamond ekolü, işte Neil Ferguson, Harari, Sapiens, herkesin bildiği kitaplar. Veya Sapiens daha doğrusu herkesin. Onların Türkiye'deki tırnak içindeki rakibi diyelim. Yani bir multidisipliner bir bakış açısıyla yazılmış bir kitap. O yüzden biraz iddialı paranın yazılmamış tarihi derken kuru paranın tarihi değil de diğer farklı bilim dallarından esinlenerek ortaya bir insanlık tarihi okuması koymaya çalıştık. Burada, bize sıklıkla sanki insanlık tarihinden ayrı daha mekanik bir iktisat tarihi, para tarihi anlatılıyor ama siz bunun tabii bir iç içe noktası olduğundan yola çıkarak böyle bir şey yapmışsınız. Hatta işin teoloji tabii yani işin teoloji tarafı da var hocam. Şimdi mesela biraz onu da soracağım. Lat, Uzza, Menat. Evet. Yani burada da saltanat multidisipliner yazınca her şeyin girmesi lazım. Evet. Ya benim iddialı cümlelerinden bir tanesidir. Rahmetli Nazif hocam o çok sert falan derdi. Hani YouTube programı olduğu için rahat söyleyelim. Peygamberler bile, işte diğer sorularını da gördüm şimdi. Peygamberler bile hep böyle reddiye almaları, asılmaları, kesilmeleri, ondan sonra
paranın akış yönünü değiştirmeye çalıştıklarında hep problem yaşamışlardır. Yani bizim peygamberimize de Ebu Süfyan yani Ebu Cehil diyor ya işte ya Muhammed getirdiğin dinle ilgili bir sorunumuz yok. Namaz kıl da kılalım, oruç tut da tutalım. Ya bizim ticaret şeyimize, düzenimize karıştırma. Yani paranın akış yönünü değiştirme. Para likit bir şeydir. Akar aktığı yeri ondan sonra canlandırır. Tabii paranın ne olduğunu inşallah konuşabiliriz atlamazsak. Hani biz de hep cebimizdeki nakiti, bankadaki işte hesabımızda görünen o rakamları para zannediyoruz. Onlar nakittir, parayla aslında bir alakası yoktur. Nasıl kitaptaki bir kavram eksiğimiz, kelime sayımızın, yani dilimiz çok dünyanın en mükemmel dillerinden bir tanesini icat etmişiz Türkçe olarak. Ama hala kavram üretmekte bir problemimiz var maalesef. Orayı zenginleştirdiğimizde daha iyi anlaşacağız. Hem bu entelijansiyenin içerisinde kitap nedir, telif eser nedir yani yeni bir kelime bulamadık. Aynı şey parayla ilgili kültürümüzde de var. Sıkıntımız biraz oradan geliyor. Bir şey deyince herkes detaya inemiyorsunuz. Doğru. Herkes aynı şeyi anlıyor. Burada ama şu ilginç tabii Lat, Uzza ve Menat'ı saltanat, evet, yani, güç ve parayla Tabii eşleştirmeniz. çünkü Yani peygamberler paranın yönünü değiştirdiği için işte Hazreti İsa'nın yaşadığı şey aynı bizim peygamberimiz gibi. Bugün de aynısı bizim Türkiye'de de zaman zaman bazı cemaatler yapıyor. Yani kurbanı burada keseceksin diyor. Dini ibadetleri bazı cemaatler, dernekler falan neyse işte bilmem ne sadakayı buraya vereceksin. para içeride diyorsun. Tabii yani oraya şey yapması lazım. Din duyunu umumiye var ya hemen karşıda işte. Din duyunu çoğulu borç demek. Borçlar demek. Borçlar idaresi. Bugün İstanbul Erkek Lisesi olan yer. En basit anlamıyla işte sabah namaz kıldın, ertesi sabah bir daha kılıyorsun, öğlen kıldın, bir daha kılıyorsun, akşam kıldın, biraz sonra yatsıyı kılıyorsun falan işte. Bu sene oruç tuttun, bir daha tutuyorsun. Bitmiyor. Borcun hiç bitmeyen bir borç anlamında bir döngü var orada. Tıpkı uygarlık döngüsü gibi ondan sonra. Tabii burada insan homo religions bir canlı. Yani inanç ihtiyacı olan uyku gibi, yemek gibi doğasında inanma gereği hisseden bir canlı. Bu her zaman tarih boyunca işte Hz. İsa'nın gördüğü tepki bu inancı kötüye kullandığını görüyor orada hahamların. O da kendisi o zaman bir Yahudi din adamı. Buna tepki gösterince işte çarmıha geriliyor diyelim. Aynı şey biraz önce verdiğim örnekte. Yani bizim senin getirdiğin dini ibadetlerle bir sorunumuz yok ama parasal düzeni bozma dendiği zaman yani oraya dokunduğu anda. Yani peygamberlerin o zaman burada işin ticari noktasıyla alakalı toplumlarındaki önde gelenlerle bir çatışması. Genel olarak böyle mi? Peygamberler veya dinler diyelim benim anladığım kadarıyla yani hala tartışmaya, düşünmeye devam ediyorum. Birincisi paranın tanımını değiştiriyorlar. İkincisi sermayenin birikme yöntemini değiştiriyorlar. Üçüncüsü servet olgusunu değiştiriyorlar. Nakit dediğiniz şey gündelik hayatta işimize yarayan bir şey. Yani bozuk para, işte kağıt para falan bunların hepsi aslında proletarya parasıdır, işçi parasıdır, köylü parasıdır. Yani bugün Türkiye'de 15 milyar dolar var toplam. Kişi başına böldüğünüz zaman bölelim kaç para düşüyor? Komik bir rakam düşer yani 3-5 bin lira bir şey düşer kişi başına. İşte kiranı ödeyemezsin yani bir aylık şeyindir ondan sonra. Arkada başka bir şeyden bahsediyor işte zekat dediğim şey bilmem aslında vergi demek yani. O yüzden Hazreti Ali der ki %2,5 yani fakir demeyelim de açgözlü zekattır yani. Bütün kavgalar, savaşlar, din değiştirmeler, mürtetlik falan hep Peygamberimizin vefatından sonra çıkıyor veya kurulan İslam devletindeki ekonomik tedbirlerle diğer Müslümanlara ilk defa silahlı askerler gönderiyorsun falan. Vergisini ödemiyor adam mesela. Her şey tamam diyor ben diyor zekat ödemek istemiyorum gibi. Bugünün resmi vergisi aslında. Tabii ki. Yani bunun vergisi. KDV gibi bir şey. Ve dolayısıyla burada insan inançlı bir canlı, inanma ihtiyacı olan bir canlı olduğu için Ömer Hocam bunu fark edip kötüye kullanan insanlar da var tarih boyunca. Bugün de devam ediyor. Farklı ülkelerde de bizde de vardır mutlaka. İnsanın o inanma ihtiyacını işte tekke kurdum, cami kurdum, işte cemaat kurdum bilmem ne. En son işte 10 sene önce garip bir şey yaşadık. Yani 30 senedir herif topladı milleti teröriste çevirdi falan baktık. Devletler işte bu yüzden var. Aslında laiklik dediğim bizim kelime kendimiz icat etmediğimiz için bize hep yabancı bir kelime. Kökü bizde olmadığı için anlamamız çok zor. Akıl kelimesi gibi, para kelimesi gibi. Bunlar bizim kelimelerimiz değil. Kökü bizden gelmediği için bir şey ifade etmiyor. Hep böyle yapıştırma cemiller için dedi yani. Türk aydını batının fotokopyasında doğmuştur ya. Ondan sonra aynı onun gibi anlamaya çalışıyoruz. İşte Lat, Uzza, Menat düşünsenize sevmediğiniz birisinin adını sohbetinizde, evinizde, meclisinizde, kıymetli bir yerinizde, değerli bir meclisinizde geçirmezsiniz. Cenab-ı Allah işte bir tane kitap indirmiş bize.
orada sevmediği putların, bizim put dediğimiz o günkü insanların tapınma, yani Allah'a şirk koşma, ortak koşma, şirket oradan gelir. Riski gösterilen Lat, Uzza, Menat denen tanrıları adını geçiriyor. Yani paranın da mı bir tanrısı var? Tırnak içerisinde kullanıyorum. Money zaten Kur'an-ı Kerim'deki 200 yabancı kelimeden bir tanesi. Latince bir kelime olmasına rağmen. Ondan sonra o da para tanrısı, tanrı demek. Lat dediği işte ilah oradan gelir. Uzza izzet tanrısı. Menat dediği de money kelimesinden Arapçaya geçmiş. Tıpkı filozofyanın işte falsafa olarak Arapçaya geçip Türkçe'ye felsefe olarak geçmesi gibi. 200 tane yabancı kelimeden bir tanesi. Paraya taparsınız. O da oradan geliyor. Değil doğru. Mi? Menat oradan gelir. Buna tapma riskiniz var diyor. Yani bu 3 şeye tapma riskiniz var. Aslında günümüzdeki karşılıkları var yani. Lat, Uzza, Menat bitmedi. Ya bence hepimiz yani bilen dahil o riske düşüyor. Yani hepimiz düşebiliyoruz bu riske. Kendimizi o ego önemli, özgüven önemli. Hani ondan sonra. Ama biraz işte onun dengesi var. Her şeyde denge olduğu gibi bir üste çıktığı zaman sen kendini küçük tanrıcık zannedebiliyorsun. Hep o risk var insan için. Egosu şiştiği zaman. O yüzden kimseye parası için saygı duyulmaz. Gelişmiş bir toplumda. Bugün de yani o Latuz'la Menat'ın konuşulduğu dönemde de çok öyle hikayeler vardır. İşte meclise birisi gelir, zengin bir adam oturur bakar yanındaki fakirdir. Biraz kenara çekilince Peygamberimiz onu görüp uyarır mesela. Ne oldu? Arkadaşından, dostundan, komşundan utandın mı der. Yok falan filan. Helallik al der. Onu uzun hikaye. Veya anlatayım yani neyse bir kere de girmiş gibi olduk. İşte hakkını helal et der, etmem der. Servetimin yarısını vereyim der, etmem der. Tamamını vereyim der, etmem der falan. Böyle keyifli, güzel bunlar şeyler. 1500 sene önce olmuş şey. İşte bugün bunu gerçekleştirmiş şey bizim kültürümüzde de var aslında. Bir günü bir güne eşit olan zarardır. Biz bunu hep maddi dünyanın çalışması gibi algılarız. Aslında bu ruhsal gelişimin içinde geçerli. Bu hayata bakışın içinde geçerli. İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak, daha insanlara faziletli yani fazlayı veren olmak olarak da aslında zenginleştiremedik daha düşünce dünyamızı. Avrupa bunu daha modern dünyaya monte etmeyi başarmış. Almanların mesela bir sözü vardır. Makamlarımız ve onurlarımız makamlarımız farklıdır, onurlarımız eşittir diye. O yüzden mesela bu Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da yani geliştiyse bir şey var diye gelişiyor, gelişmediyse bir şey yok diye gelişiyor. Amerika'da mesela çok meşhur bir profesör Ömer mesela bir kadın düşünün her gün televizyonlara çıkıyor. Amerika'nın çok sevdiği diyelim değer verilen bir insan. Bir bakıyorsun bir operatörle bir forkliftin operatörüyle evlenebiliyor mesela. Ve hiçbir iki taraftan da aileler ya kardeşim biz seni o kadar okuttuk. Senin bu bir işçi sınıfından birisiyle ne işin var demez. Oradaki insan kalitesine bakar mesela. Çok daha başka bir taraf. Ruhsal olarak, vicdan olarak da bir günün bir günle eşit olmaması gerektiğini çok güzel hayatlarına yansıtırlar. Ama hocam bugün tabii ki nispeten daha iyi olan toplumlar var, daha kötü olan toplumlar var ama genelde baktığımızda bugünkü para sisteminde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İnsanlar, toplumlar bir gecede fakir olabiliyorlar, bir gecede başka bir noktaya evrilebiliyorlar. Yani mesela bizim bir suçumuz yok. Biz normal hayatımızı rutin olarak yaşayan insanlarız. Ama yapılan bir hareketten dolayı veya sistemin bir açığından dolayı bir sabah bir uyanıyoruz, paramızın değeri yarıya düşmüş. Evet. Böyle acayip bir tablo da var günümüzdeki para sisteminde. Biraz önce demiştiniz ya işte borçlar, para eşittir borç noktası. Siz nasıl görüyorsunuz bugünkü para sistemi bu açıdan baktığınızda? Para sistemi toplumları yozlaştırmıyor mu da? Yok yozlaştırmıyor. Ya ben de bunları aslında hani bu tip örnekleri çekebilirsin. Hani ama nadirattan görüyorum ben belki yanlış bakıyorum bilmiyorum. Hani nadirattan da örnek olmaz. Benim gördüğüm şu insanlık yolculuğu, uygarlık tarihi, ekonomi ve para dünyası anlamında da her gün bir gün öncesinden daha iyi. Benim gördüğüm bu açıkçası. Yani 1944'te Birleşmiş Milletler kurulana kadar servet edinmenin birinci yolu başka bir ülkenin ya da başka bir ailenin ya da başka bir insanın mal varlığına el koymaktı. Vurarak ya da öldürerek. Bu çok doğal bir şeydi yani. Düşünsene Fatih Sultan Mehmet'in hepimizin sevdiği, saygı duyduğu bir eski bir padişahımızdan bahsediyor. Senin Karaman'da ne işin var kardeşim mesela değil mi? Yani İslam'ı yayıyorum desen adamlar Müslüman. Bunlara da etnik olarak başka desen herifler özbeöz Türk senin şeyin falan.
Bu o zamanın şeyiydi, zamanın ruhu diye bir şeydi. Bu şeye benzer yani. Fatih Sultan Mehmet Beşiktaş'ta değil, ben sen bilgisayar kullanmasını bilmiyordu. Çok cahildi. Ya o zaman ruhu diye bir şey var. O tarihte onu demek istiyorum. 1944'te ne oldu Birleşmiş Milletler kurulunca? Kuruluş tüzüğünün 2. maddesinin 4. bendi der ki bundan sonra hiçbir devlet başka bir devletin yeraltı ve üstü kaynaklarına zengin olamazlar. Sahip olamazlar ondan sonra. Bunun yollarını buldular. Belki uluslararası şirketler üzerinden sonra olay değişiyor. Yani harika. Hemen cevap verdin. Ona bile gerek yok. Direkt devlet kurumları üzerinden veriyor. İşte rezerv paranın en büyük gücü orada ortaya çıkıyor. Yani benim mi çalıyor, senin mi çalıyor? Taner Bey'in adamı arıyormuş. Nasıl söyleyeyim, ne diyorduk? Rezerv para diyorduk. Şöyle, yine bu 2. Dünya Savaşı para tarihinde inanılmaz bir dönüm noktası. Yani o güne kadar birçok şey geliyor. İyi kötü ama form değiştirerek geliyor ama 2. Dünya Savaşı'ndaki sonra değiştirdiği noktayı iyi algılamazsak bundan sonraki paraya iyi bakamıyoruz. Yani hani ne kadar uzak geçmişe bakarsan o kadar uzak geleceği görürsün sözü vardır ya, onun gibi. Orada şunu ifade etmeye çalışıyorum. 2. Dünya Savaşı'na kadar, 1. Dünya Savaşı'da diyebilirsin, fark etmiyor. Yani bizim ilk kağıt paramız 1846, oradan 1850 diyelim, oradan insanlar, dinleyiciler geçsinler. O güne kadar param var, yani nakit anlamında param var demek senin ya altının ya gümüşün ya bakırın olması anlamına geliyordu. Bu da işte Lidya coğrafyasında değilsen, belli altının çıktığı yerlerde değilsen, bugünkü petrolün çıkması gibi, siyah altın derler ya, çok ciddi bir üretime ve dış ticarete bağlıydı o altını ele geçirmek. Ve çok az olan bir şeydi. Yani altını zaten normal insan görmüyordu. Altın aristokratın parası, gümüş burjuvanın parası, kralların parası. Tabii normal sıradan bir insanın görmesi. Bizim Cumhuriyet dönemindeki mor bilnik gibi mesela. Bugün de aynı. Yani bugün 3,5 gram bir altın işte 15-20 bin lira yapıyor o günün sikkesi falan baktığın zaman. Bugün birçok insan, milyonlarca insanın asgari ücretine denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Onu da pazara gidemezsin, bozduramazsın, bir şey alamazsın. Bu ancak servet aktarımında, işte gayrimenkul alımında diyelim, o tip şeylerde kullanılacak bir şey. Belki bir külçe altında bir tane ev alabiliyorsun. Tabii 1870 yılına kadar da Osmanlı'da ve Avrupa'da, yani biz kendimize bakalım, biz Türklerde tapu hakkı, tapu diye bir şey yoktu mesela. İlk defa tapu ortaya çıkalı 150 sene oluyor. Ondan önce senin bir gayrimenkul şeyi, enkaz hakkın var yani. Bina yıkıldığın zaman bir şeyin var. İşin garibi adamların müsaade hakkı var hanedanın. Tabii ülke padişahının. Tabii onun işte Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi işte. Yani bizim tabii yani bizim işte latuzza menat diyoruz ya, hani şimdi biz kötüyü dokundurmak istemeyiz. Yani biraz fazla, merhametin de fazlası aslında biraz kötüdür. Neyse onlara girmeyelim, şey yapmayalım. Hani şurada anlatmak istediğim şu: 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kağıt paralar artık yoğunlaşınca eskiden sen herhangi bir devletsin, elinde veya şirketsin veya ailesin, elinde altının, gümüşün ya da bakırın yoksa bir şey alamıyordun. Açlıktan öldün, buğday alamıyordun. İşte birileri saldırdı, kılıç satın alamıyordun falan. Bu 150 yıldan beri ilk defa kağıt paralar çıktıktan sonra kredi biraz daha kolay alınabilir olunca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu biraz daha kolaylaştı. Kolaylaşmasının sebebi bugün geldiğimiz nokta. Mesela normalde şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlaşılır. Biz 100 yıl öncesinde olsaydık, parasal sistem olarak 100 yıl öncesinde olsaydık şu anda bu çekimi yapamazdık. Niye? Senin benim param olsa bile bu cep telefonu alamıyorduk. Bu lambayı alamıyorduk. Işığı alamıyorduk, kamerayı alamıyorduk, sistemi alamıyorduk. Belki şu anda aldığımız elektriği de alamıyorduk. Hani elektriği üretiyoruz artık ama bunlar tamamı ithal. Şu offset baskıyı alamıyorduk. Yoktu yani. Kitabın kapağı yoktu yani. Offset yapıştırmak demek ya. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Borçlanma çok kolaylaştı. Peki şimdi ben düşünüyorum mesela. Amerika'daki bir fondan, İngiltere'deki bir fondan borç aldık. Şirketler aldı, devlet aldı, belediye aldı, kamu kurumu aldı, herhangi bir kitler aldı falan. Sen ben aldık. Ya bir insan, zaten milyar dolarlardan bahsediyoruz. Yani özel sektör ve devletin borcu 500 milyar dolar gibi. Yani uzayın sonsuzluğunu anlamak gibidir bu. 500 milyar dolar algılayalım. İmkansız yani algılanması. Hani bu düşünülmüş, çalışılmış. Belki sen algılarsın diyelim. Hani kimse o. Nadirattan örnek olmaz diyelim. Tabi burada biraz mutandis konuşuyoruz. Biraz indirgemeci konuşuyoruz ondan sonra.
Bu rakamı algılamak, bu borcun büyüklüğünü algılamak mümkün değil. Şöyle düşünelim diyorum. Yani 500 milyar dolar borç verdi. Karşılığında da bir faizle bir rakam alacak falan. Libor artı bilmem ne neyse kaç paraysa. Ya 500 milyar doları olan birisinin hepsinde bir kişi olduğunu düşünüyorum daha iyi anlamak için. Ya bu parayı niye versin sana yani? 500 milyar doları var. Seneye de 550 milyar dolar oldu mesela. %10 aldı faiz. Ne değişecek hayatında? O açıdan bakıyorsunuz. Tabii. Eskiden kural altın, gümüş ve bakırın yani kıymetli madenlerin para olarak kullanıldığı dönemde kural altına olan kuralı koyardı. Altın kuraldı bu. Tamam mı? Şimdi benim fark ettiğim, gördüğüm borcu veren altın kural, borcu veren kuralı koyuyor. Tabii. Devletlere bile borçlar. Evet, o yüzden mesela Mezopotamya bunu keşfetmiş. Buranın kültüründen, para tarihinden çıkan harika bir söz var. 4 şeyin küçüğü olmaz diyor. İşte düşmanın küçüğü olmaz. Kapıda kalede bir bekçi dersin düşmandır. Ne olacak alt üstü bir muhafız kapıda. Adam kapıyı açınca düşman içeri girer. İşte ateşin küçüğü olmaz. Kıvılcımı kasteder mesela. Hastalığın küçüğü olmaz. Mikrobu kasteder. Bir korona bütün dünyayı toplam dünyadaki korona mikrobunun ağırlığı 1 gram bile yoktu mesela. 2, borcun küçüğü olmaz demiş mesela. Muazzam bir şey. Çünkü borç alan emir alır. Tabii. Emir alınca bir sabah bir kalkarsın. Evet dediğin gibi varlığının yarısı gitmiş. Bu arkadaki şeyi iyi çözmek lazım. Bunun için de mesela nakit somut bir şeydir. Para dediğim yani benim anlatmaya çalıştığım soyut bir şeydir. Bu soyut kavramları işte parayla ilgili faiz, enflasyon, ondan sonra gayri safi milli hasılar, milli gelir, kalkınma, büyüme gibi kavramlar finansal alanda veya iktisadi alanda işte biraz daha ben gençlere ne yapabilirim diye düşünüyorum son 1-2 senedir. Bu soyut kavramları nasıl anlatabiliriz? Biraz o tarafa eğilmeye çalışıyorum. Hocam bugün para deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Evet ne geliyor gerçekten? Hesabımı şuradan açtım telefondan. Banka hesabımı mobil uygulamadan açtım. Baktım orada bazı rakamlar yazıyor. Şimdi bugün para deyince benim aklıma o geliyor. Ama o para aslında hatta o paranın çoğu diyeyim daha doğrusu bankadaki kasalarda yok aslında. Yani oraya yansımış olan bir takım rakamlar. Evet. Dolayısıyla bu bana zaten temelden çok manasız ve sakat bir sistem. Yani bugün insanların, bankada parası olan insanların, siz daha iyi biliyorsunuz ama. Kitle seviyor mu bu konuları falan? Tanımıyorum ya senin YouTube kitlen acaba. Yani bilmiyorum seviyorlar herhalde. Ona göre cevap vereyim sana abi. Hocam siz neyse onu Volüm söyleyin. yaptıracak. Ama hakikaten şunu moraliteyi sorayım. yükseltecek cevap vereyim. Şimdi bugün insanların, bankada parası olan insanların 3'te biri bankaya gitse ve parasını çekmek istese hakikaten sistem çöker mi çökmez mi? 3'te biri 40'ta biri gitse çöküyor gibi. Şöyle. Bu sakat bir şey değil mi hocam? Değil. Söylediğin doğru ama hakikat değil. Yani doğru çoktur, hakikat tektir çünkü. Şöyle ispatlayayım. Mesela şu anda dünya dönüyor mu? Evet. Dönmüyor. Oturuyoruz burada hiçbir şey dönmüyor. O tarafa bakıyoruz. buraya bakıyoruz, Bilimsel buraya bilgiye bakıyoruz. göre dönüyor. İşte uzaya çıkınca bir bakıyorsun dönüyormuş falan. Hani 42 bin kilometre işte 24 saate böldüğün zaman saatte kaç 500 kilometre yakın hızla dönüyor yani dakikada. Ondan sonra inanılmaz bir şey. Ama bakınca dönmüyor gibi. Dönmediği doğru ama döndüğü hakikat. Onun gibi hani felsefede örnek verilir ya onu demek istedim. Şu anda Türkiye'de bakabiliriz yani BDDK'da ne kadar para var. Her gün şeye girip BDDK'nın sayfasına girip insanlar kontrol edebilirler. Ben de banka hesabıma bakayım hocam ne kadar var ama. Hemen karşılaştıralım. Paranın büyük bir kısmı sende miymiş acaba? Bak şu anda Türkiye'de ki bankalardaki toplam para 23 milyon diyor. Trilyon mu? İşte 23.490. Onu çarpanını vermemişler. Bu 480 milyar dolar yani 500 milyar dolara yakın bir para yapıyor. Bankalardaki para, insanların parası. Fakat Türkiye'deki bütün basılı kağıt ve bozuk parayı topladığın zaman da 15 milyar dolar yapıyor. Düz söylüyorum. Dediğinde haklısın. İnsanlar gidip bankadaki parasını çekmeye çalıştığında bankalar 15 milyar dolar verir. Bu sistemin bir açığı gibi gözüküyor. Çünkü hocam Ama bir ekleme değil. yapacağım sadece. Bunu mesela en sık şeyde yaşanıyor ya kripto para borsalarında mesela. Bir kripto para borsası ile ilgili bir şaibe ortaya çıkıyor. İnsanlar bir anda hücum ediyor. Paralarını çekmeye, kripto paralarını çekmeye ama ortada öyle bir kripto para yok. Aslında orada da benzer bir sistem yaşıyor. Şöyle bu tabii söylediğin şeyin gerçekliği daha önce çok yaşandı.
Fakat o travmaları atlattı toplumlar, halklar. Yani Amerika'da da bir ayakkabının 5 milyon dolara çıktığı gün oldu. Biz hep Almanya'yı hatırlarız enflasyon olarak. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mesela Türkiye'de 90 milyon insan var. Toplam yatak sayısına bak 30 bindir, 40 bindir, 50 bindir yani. Abi bir anda hepimiz hasta olursak ne olacak? Aynı sorudur bu. Evet, özellikle pandemi döneminde çok tartışılmış. Gibi evet. 80 milyon yatak mı yapacağız veya 40 milyon? Bu imkansız bir şey. Bu da aynı. Anlatabildim mi demek istediğimi? İmkansızlığı nereden öte geliyor hocam? Artık öğrendi çünkü insanlar yani onun kontrol mekanizmalarını, şeylerini kurdular. Sistemler onu kurdu. Öyle bir tehlike artık yok. Burada devletlerin kurtarmasıyla alakalı bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yoksa bankalar da artık tecrübeli. İnsanlar parasını anında Çünkü ben yakın zamanda şunu hatırlıyorum hocam. Yunanistan'da yakın dönemde olan o krizde insanların bankamatikten para çekme limitleri böyle çok komik rakamlara inmişti. 50 eurolara falan inmişti diye hatırlıyorum hatta öyle. Şimdi mesela bu yakın dönemde olan bir örnek. O zaman bu sizin dediğinizle bir noktada çelişmiyor mu bir miktar? Yok, hiçbir banka batmadı. Ondan değildi de Euro'ya daha yeni geçilmişti Yunanistan'da. Bir de insanlar parasını, Euro'yu dışarı çıkartmaya çalışıyorlardı o tarihte. Yani benim bir iki danışanım vardı. O arada yoğun mevduatı vardı Yunan bankalarında. Aynı bugün Türkiye'nin son 5 yıldan beri işte 500'e yakın tebliğ Türkiye'de dövizin kalmasını sağlamaya çalışması gibi ekonomi yönetiminin, KKM gibi uygulamalarla insanların dövizden ziyade Türk lirasına dönmesini sağlamak istemesi gibi bir önlemdi. İkincisi de talebi artırmamak için, yani enflasyon patladığı için yurt dışı talebi artırmamak için, talebi kısmak için yaptıkları önlemlerden birisiydi. Burada şöyle bir örnek var hocam. 1968'de bir mahkeme bankanın yoktan para yarattığı gerekçesiyle bir vatandaşın kredi borcunu iptal etmiş. Bu karar bir emsal niteliği taşımıyor mu sizce? Veya neden hiç emsal olmadı artık? Dava aç bakalım, dene bakayım ne olacak. Ben de merak ettim. Hakikaten yani bu ilginç bir örnek bu arada. Yok değil tabii. Yani oradaki güzel şeylerden bir tanesi de parayla ilgili bunlar yaşanmış. Ya tabii Amerika örnek verilemeyecek kadar farklı bir evrenden bahsediyoruz orada. Hukuksal bakış açısı mesela Amerika hukuk kültüründe bir masumu dışarı çıkarmak için gerekirse 100 suçlunun dışarıda gezmesine izin verirsin. Yani ispat yükümlülüğü iddia makamına aittir. Bizde de aynı Roma hukukunun geleneği devam eder ama bizdeki kültür bir suçluyu içeri atmak için 100 tane suçluyu içeri atarsın. 100 tane masumu içeri atarsın. Fark anlatabildim mi? Şimdi böyle olunca bu paraya da yansıyor. O yüzden benim uygarlık döngüsü diyorum ki 6 başlıktan oluşuyor. Yani bir ülkede, bir yeryüzünde insanlık tarihine baktığımızda bir ülke neden ileri gitmiş, diğeri neden hiç tarih boyunca medeniyete, uygarlığa hiçbir katkı sunmamış. Myanmar diye bir devlet var mesela bugün yalanlaştık. Kongo diye bir şey var. Venezuela diye bir şey var. Hocam ülke listesini açalım. Adını yeni duyduğumuz belki acayip. Dünyada 5 tane ülke var. Gerisi dolgu malzemesi zaten de. Öyle Hocam çok ağır olmadı mı? öyle zaten. Biz var mıyız hocam o 5'in içinde? canım. Biz varsak tamam, problem yok. Bu arada ben de katılıyorum. Milliyetçi duygularla varız diyoruz yani. Ondan sonra çok önemli değil. Ya bu şuna bağlı. Bugünkü fotoğrafı söylüyorum. Uygarlığa sen bir şey katıyorsan varsın bugün. Bugün 5 tane devlet var. Diye. Yani işte Suriye devlet mi mesela yani? Dün çarşıda bomba patladı adam, bugün devletin başına geçiyor ve diyor devlet dediğimiz aygıtın başı. İşte doğruyla hakikat farkı gibi. Bakınca devlet var gibi, öyle bir şey yok. Neyse, söylemek istediğim şu. Aristoteles'in bu Oragonon kitabından veya metafizikten bugüne kadar işte yani kim var ne bileyim aklınıza Cemil Meriç gelir, işte Jared Diamond dedik, Daran Hocamoğlu, işte herkes, işte Bernard Lewis, aklımıza gelen kimler? Herkesin temel sorusu, düşünen insanların şu: senin bile farkında olmadan, belli bir süre sonra farkında olarak, hani Kierkegaard'ın Tanrı beni neyi kastetmiş olabilir sorusu gibi. Ya bazı ülkeler neden ileri gitmiş, bazıları neden geri gitmiş? Hatta ben bu soruyu genişletiyorum. Bazı şirketler niye 100 yıldan beri yaşıyor? İşte Sabancı Holding çok şükür geçen gün 100. yılını kutladı, hepimiz için gurur. Türkiye'de bir istihdam yaratıyor, bir üretim yaratıyor falan. Ondan sonra inşallah diğer firmalarımız da 100-200 yıllarını kutlayacaklar. 500 yıllık firmalar olsun yani. Evet. Ondan sonra niye bazı şirketler ayakta duruyor, bazıları çöküyor falan gibi. Bu tip sorulara cevap veriyor Aristoteles'ten günümüze kadar bütün düşünürler ve Aristoteles diyor ki işte felsefeye çok eğilmedikleri için, serbest düşünmeye izin vermedikleri için diyor mesela. İşte Daran Hocamoğlu hukuk kötüyse geri kalırsın dedi. Nobel aldı iki arkadaşıyla.
İşte Cemil Meriç kültür der, Jared Diamond teknolojiler. Herkes kendi alanında kendi bravo, yapıyor. harikasın. İşte bu kitabın iddiası şu. Hepsi doğrudur diyorum ama hiçbirisi gerçek değildir. 6 döngüden oluşan bir çarkı sen şahsın olarak, ailen olarak ya da buradaki bir müessesen olarak, işletmen olarak ya da ülken olarak aynı anda çalıştırırsan uygarlık seni mükafatlandırıyor. Senin ne dinde, hangi dinden olduğuna bakıyor, hangi ırktan olduğuna bakıyor, hangi hatta yönetim modeline olduğuna bile bakmadan. Yani işte cumhuriyet, demokrasi diyoruz, istersen monarşiyle yönetil diyor. Bu altısını çalıştırdığın anda diyor, sen uygar bir devlet. Ne demek bu? Başka milletlere rol model olan. Yoksa Kongo'da da insanların bir kültürü var. Yani beline sadece bir ip bağlamış tiplerinde. Ama kültür dışarıya, başka ülkeleri etkilediği anda o senin culture'ın, o zaman medeniyet diyoruz. Bütün dünyanın ortak birikimi de uygarlık diyorum. En azından benim tarifim Hocam öyle. kültürel Neyse. sömürge gibi olmuyor mu biraz? Yo, neden olsun ki sömürge? Bu arada ben şunu iddia etmiyorum. Kısmen Bitirme. desteklemekle beraber çok özür diliyorum hocam. Altın döngüyü. Yani burada evet coğrafi keşiflerden itibaren bir sömürgeleşme çalışması vesaire ve buralardan kazanılan bir sefer. Ama o zaman da soru şu oluyor. İyi de sen de zamanında birçok yere hakimdin. O zaman sen niye bugünkü zenginliği elde edemedin gibi bir noktaya Osmanlı geliyor. Yani elbette tabii yani sömürge sahibi Ediyor, olmak elde tek ediyor, başına elde bence ediyor. Etmez mi? servet ve zenginlik anlamına gelmiyor. Orada başka bir şey daha var sanki. Ne gibi? Aklı ve bilimi kullanmak belki. İşte o bilmiyorum. altılı Yani, döngüyü söyleyeceğim evet, de o zaman belki şey yapacağım. Mesela fark ettin mi onu kitapta ya da başka yerde dinledin mi bilmiyorum. Kitaptaki bir cümle, bir paragraf. Yani kendime göre işte kitabın 3 iddiasının yazılmamış tarih denmesinin 3 ana sebebinden bir tanesi. 3 tane akıl koyduğumu düşünüyorum. Bir tanesi şu, diyorum ki bu Aristoteles'ten günümüze kadar bütün bunu sorgulayan insanlar her biri kendi penceresinden bakarak bir akıl koymuş. Hepsi doğrudur ama gerçek değildir. Bana göre gerçek nedir? Hani çok biliyoruz ya anlamında. Benim iddiam şu. Tarih boyunca, tarih bize onu gösteriyor. Bir ülke 6 çarktan, 6 adet noktadan oluşan bir çarkı döndürebildiği sürece dünyada uygarlığa yön vermiş, rol model olmuş. Nedir bunlar? Birincisi felsefe. Serbest düşünme iklimi varsa bilim yapabiliyorsunuz. Evet. Bilim yapıyorsanız teknoloji elinizde oluyor. Teknoloji yapan bir ülke, bir devlet ister istemez nakiti değil, parayı, serveti ele geçirmiş oluyor. Yani servet sana akıyor. Reklam yapmasına bilgiyle gerek yok. Kalitenin pasaporta ihtiyacı yoktur. Kalitenin vize ihtiyacı yoktur. Şu cep telefonu almak için sıraya giriyoruz Allah'ınca. Gavur diyoruz ya tırnak içinde. Şu Amerika emperyal ya, alma telefonunu. İnanayım ben senin gerçekten Amerika'nın emperyal olduğuna inandığına. Bu bizim çocukluğumuzda kot pantolonu için söylenir. Bak nereden nereye geldi. değişmiyor Tabii aslında. kot giyen adamı şey yaparlar böyle. Ne dedik? Teknoloji. Paraya ulaşıyorsun. Servete aslında ulaşıyorsun. Servete ulaşınca hukuk gerekiyor. Mesela köyde hukuk olmaz. Köyde hukuka ihtiyaç yoktur. Zaten köyden mahkeme kararı, yani hukuk girdiği zaman kadı giriyor ya devreye. O zaman kadı köy oluyor. Köyü kadılaştırıyorsun. Bugün Kadıköy oluyor falan. Paraya bir sınır, servete bir sınır koyman lazım. İşte o miras devri bilmem ne. Bugün bile hala insanların servetinin %80'i mirasla geçer. O yüzden bizim Anadolu bunun farkındadır. Der ki zenginlik ve fakirlik veraseten gelir, 40 yılda çıkmaz derler mesela. Yani yüzdeyi, istatistiği bilmese de görüyor gözüyle. Onu bir matematikse etmesi lazım. Atasözü takrir usul kulaktan besleyecek ya. Kitap yok, şey yok yakın zamana kadar. Neyse. Dördüncüsü de kültür. Bunların tamamının içerisinde para veya servet dediğimiz şey inanılmaz bir enerji barındırır içerisinde. Yani şimdi paramızın şeyi bayağı düştü de 200 lirayı düşün şurada 5 sene öncesinde veya 1000 lira var cebinde. 5 tane kağıt para var diyelim. İşte iniyorsun aşağıdan bir döner yedik yani. Ya adam Balıkesir'de eti hayvanı beslemiş, getirmiş, kesmiş. Orada bir dükkan açmış, trilyon harcamış. Ustanın 40 yıllık birikimi var. Onu geceden terbiye etmiş. Salatayı gitmiş Balıkesir Trakya'dan kıvırcık almıştım. Yani düşündüğün zaman o her bir sana yani bir döner porsiyonu içerisine basit sıradan bir yemeği diyelim bugün İstanbul'da. Yemeğin porsiyonu tek tek şöyle baktığın zaman zeytinyağı döküyor değil mi sana? Tuz nereden geldi? Nasıl getirdin? Kaç tane makine kullanıldı? Hayal ettiğin zaman bunların tamamı senin o cebindeki 2 tane 3 tane kağıt parayla o enerjiyi açığa çıkartıyor ve önüne servis ediliyor. Ya inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Bu açıdan bak. Anlatabildim mi? Doğru. İşte bu paranın içerisindeki bu inanılmaz enerjiyi terbiye etmen gerekiyor. Tıpkı barajdan elektriği anında çektiğin zaman burası patlar, havaya uçar. Yanmasını bırak. Araya ne koyuyoruz? Regülatörler koyuyoruz. Biz de hukukla beraber para
ekonominin içerisinde dolaşsın diye regülasyonlar koyuyoruz. Aynı kökten gelir. Yani dilimize artık oturdu girdi. Spor kelimesi gibi mesela. Ondan sonra yabancı bir kelime olmasına rağmen. En son şuraya 12 watt'a getirmen için aşağı kapıya regülatör koyman lazım. O bile patlatıyor binayı. O yangın çıkartıyor mesela baktığın zaman. Dolayısıyla bu altılı döngüyü aynı anda çalıştıracaksın. Mesela ben harika işte serbest düşünmeye izin verdim. İstediği gibi herkes konuşuyor. Kimse Silivri'ye gitmiyor mesela, tamam mı? Ama diğerleri yok, olmuyor. Ben harika üniversitelere para harcıyorum ama serbest düşünme yok, diğerleri yok, olmuyor. Ben de işte bütün teknoloji üretecek makineleri yapmaya çalışıyorum, olmuyor. Veya işte paraya gelelim. Ya işte Beyoğlu'nun tepesinin altında acayip şu anda bir altın madeni varmış burada mesela, bulduk. Her yıl 100 ton altın çıkartıyoruz. Kurtulacağız mı falan, hani ülke daha mı? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Tarihte bunun her birinin kendi içinde örneği var. Altısını birden aynı anda çalıştırman gerekiyor. Aynı saatin çarkları dişlisi gibi. Sorduğun sorunun cevabını böyle vermeye çalışayım. Sorunu unutmuş olsam da. Rica ederim hocam. Aslında cevap buydu. Tabii ya burada hocam insanların aslında yani bu konularla alakalı son soruyu sormuş oldum. Ardından artık yeni para dediğimiz noktalara geçmiş olayım. İnsanların en çok tartıştığı, canını sıkan konu. Neden servet hep bir tarafa akıyor? Neden biz, belki Türkiye özelinde sorabiliriz bunu ama orta kesimdeydik dün ama bugün alt kesime gelir açısından düştük. Aynı çalışıyorum diyor. Yine ben günde 10 saat çalışıyorum mesela diyor. Yine aynı emeği veriyorum diyor ama diyor gitgide gelir seviyem düşmeye başladı. Ve ortadaki kesim yok olmaya başlıyor. Yani bir kısım yukarıya çıkarken büyük bir kısım aşağıya düşüyor. Şimdi bunu sizin o 6 madde çerçevesinde mi değerlendirmek lazım? Yoksa daha farklı bir tablo mu var? Evet, bu biraz 6 madde olur ama biraz makro olur. Ona şöyle bakmak lazım. Gazali der ki insanların ihtiyacı 3 türlüdür. Bir, zorunlu ihtiyaçları vardır. 2, kolaylaştırıcı ihtiyaçları. 3, güzelleştirici ihtiyaçları. İkincisi, bu ihtiyaçlar 3 şekilde nasıl yapalım? 3 şekilde birbirine kesişmelidir. Birincisi bir işte orta direk insanlar, iş hayatındaki insanlar, işçisinden patronuna kadar. Ondan sonra o insanların bu 3 tane ihtiyacı diye sıraladı ya Gazali. Bunların birincisi bunlara yer faydası sağlayabilmesi, ikincisi mekan faydası sağlayabilmesi, 3 zaman faydası sağlayabilmesi lazım. Ne demek bu? Bu suyu işte Bursa'nın Uludağ'ındaydı. Buraya geldi, İstanbul'a biz içiyoruz. Bize bir yer mekan faydası sağladı. Yani oradan buraya gelmiş oldu. Oradan 10 ton çıkmıştı. Biz bir bardak içiyoruz. Ondan sonra dün çıkmıştı, bugün içiyoruz mesela. Anlatabildim mi? Bunu sağladığı zaman ben para ödüyorum. 3 gündür su içmediysem benim için zorunlu ihtiyaç, ona göre para ödüyorum. İşte bir program yapıp çekeceğiz burada. Susuz olduğumuz için burada değil. Arada böyle dilimizi, damağımızı ıslatmak için güzelleştirebileceğim. Ona göre para ediyorsun falan. Bu 3 tanesinin en tepesinde de bir şey var. İnsanlık tarihinin ekonomist ilerlemesine, haritasına baktığımızda son 11 bin yılı baz almamız mantıklı. 11 bin yılın 10.763 yılı tarım toplumuyla geçmiş. Şurada 250 sene öncesine kadar. Son 250 yıl önce sanayi toplumuna geçiyoruz. Son 50 yıldan beri 77 olsa, evet 50 yıldan beri de bilgi ekonomisinin içerisindeyiz. Tarım toplumunda ne kadar çalışırsanız çalışın, kişiler ya da aileler arasındaki servet farkı 1'e 3'ü geçemiyordu. Sanayi devriminde kopma yaşandı. 1'e 150'ye çıktı bu fark. Bilgi toplumunda 1'e 500 oldu. Bu da kitabı yazdığım dönemki rakamdı. Belki o rakam daha da arttı, bilmiyoruz. Bunların hepsini adamlar para harcıyor da biz öğreniyoruz yani. Mesela İstanbul'daki toplam binaların değeri ne kadar bilmiyoruz. Evet. Kimse de merak etmiyor böyle bir şey. Dünya Bankası'nın raporlarından oradan buradan işte bir aşağı bir üstünü yapıp şey yapıyoruz. Yani öyle bir üniversitelerimizin bütçesi yok. Onu yapacak kurumlarımız yok. Biz de genelde derleme çalışmıyoruz. Falan. Neyse. Oralara girince sinirleniyorum. Neydi soru? Servetin neden... Bu yukarıda 3 tane üçleme yaptım. Bunun içerisinde bu soruyu soran hani dinleyicilerden bu soruyu merak eden insanlar bu üçlemeye devam etsin. Hani tarım, sanayi ve bilgi ekonomisi dedik. Zorunlu kolaylaştırıcı ve güzelleştirici ihtiyaçlar dedik. Yer, zaman ve mekan faydası ve miktar faydası dedik. Bu işin içerisinde en iyi matriksi kuran insanlar, girişimciler ondan sonra ya da o alanda çalışıp uzmanlık yapmak isteyen insanlar daha iyi kazanıyorlar.
Tabii burada siyasetin belirleyici rolü çoktur. Paranın akış yönüne siyaset karar verir. Yani bugünkü işte siyasi irade, bugünkü Türkiye'nin toplam yatırımlarının yani elde ettiği tasarruflarının milli gelirden büyük bir kısmını inşaata yatırmayı tercih eden bir zihniyete sahip. Kitaba da yatırabilirdi, sinemaya da yatırabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok anlatılan hikaye, geçen hafta da oradaydım Dresden'de. Bir opera binası var. Hemen girişinde. Hemen böyle 50 metre çaprazında sarayın arkasında sinema binası var. İkinci Dünya Savaşı'nın son bitmesine yakın. İngilizler biraz direncini kırmak için orayı bombalıyorlar. Sanat ve kültür şehri Almanya'nın. Savaştan sonra gelen bütçeyle, o kente gelen bütçeyle ilk yapılan binalar o ikisi. Bu senin tercihin. Tabii. Anlatabildim mi? Öbürü de kiliseyi tamir ediyor. Öbürü manastır yapıyor. İnsanlara çorba şey yapıyor. Hani açlığı şey yapıyor. Öbürü hastane yapıyor. Neyse. Yani her ülkenin bir tercihi var. Her milletin bir tercihi var. O toplum neyi tercih ediyorsa o da onu yapıyor. Şey de değil. Tercih ettiğin şeye göre de bu üçlü sıraladığım matrix toplumu ya yüceltiyor ya çökertiyor. Ama sadece para kazanmakla da olmuyor. Onu demiyorum ama orta direğin göçtüğü, orta direk de Türk kültüründen geliyor. Hani etrafta 12 tane çadırın etrafında direk vardır. Ortadaki ana direğe, orta direk lafı Özal'ın dilimize kazandırdığı güzel bir ekonomik tabirdir mesela. Orta direk yıkıldığı zaman ülke çöküyor aslında. En büyük sıkıntı o. İşte hakikaten problem bu ama benim sizin söylediklerinizden anladığım burada o zaman iki tane faktör var. Bir, siyasi iradenin bu manada ne yapmak istediğiyle alakalı bir nokta. İkincisi, bilgi toplumuna geçtikten sonra tabii o şeylere böldünüz işte tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu diye. Sanıyorum artık o bilgi toplumuna ayak uyduramayan başka meslekleri yapan belki. İnsanların da işte gelirinin düşmesi. Detaya girmeyin dedim. Aslında evet. Keyifli ve seyirci sayısının neyse voliteyi artıracak şeyler de sen girip şey yapabilirsin. Yani en basiti işte tarım toplumu dediğin. Yani bugün domates toplayıp satarsan tarım ekonomisinin içerisindesin. Evet. Domatesi salçaya çevirirsen sanayi ekonomisine giriyorsun. Onu alıp sos yaparsan, kafede Paris sosunun bir şeyini yaparsan bilgi toplumunun içine girmiş oluyorsun gibi. Yani onları sen, bunun zorunlusunu kolaylaştırıcı, güzelleştiricisini sen seçeceksin. Bunun yer zaman, yani Türkiye'de yapıp satarsan, o yüzden medeniyet için, uygar için derler ya, tarla ile mutfak arasındaki mesafe medeniyet seviyeni gösterir. Lavaboyla tuvalette de foseptik arasındaki mesafe. Yani ne kadar uzaktan getirip ne kadar uzağa götürebiliyorsan o kadar uygarsın diye bir bakış açısı vardır ya. Bu şeyde de geçerlidir yani. O zaman yine sizin söylediklerinizi anladım. Bu gitgide daha da açılacak bir şey. Çünkü artık yapay zekadan konuşuyoruz ya da en azından şimdiki yapay zeka destekli bu gelir farkı. Yani orta direkteki insanların ufak bir kısmının yukarıya çıkıp daha büyük bir kısmının aşağıya doğru gelir manasında inmesi konusu. Bilmiyorum, ben en azından öyle anladım sizin söylediklerinizden. Buradan da saygı duyuyorum. buradan da o yüzden hocam yeni ekonomi diyebiliriz. Ne diyebiliriz şu anki ekonomi bilmiyorum. Bu Bitcoin, kripto paralar, tokenlar vesairelere geçtiğimiz bu döneme. Ya bir şey demek gerekmiyor. Çok büyütülüyor. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ne deniyor. Yani açıkçası çok da ben farklı bir kitaba çalıştığım için 5 yıldır anca işte senin gibi dostlar böyle davet edince sağ olsunlar. Sağ olun. İyi ki bakıyorum kitabıma çünkü her kitap yazarından daha bilgidir. Ben de hatırlamıyorum. Bilmediklerimi yazdığım için ben de unutuyorum yani ne yazdım ettim. Güncel şeyleri çok takip etmiyorum. Bu bir eksiklik. Ama bir cümle yazmak için de işte günlerce kapanman, haftalarca, bazen bir ay sürüyor bir cümle, bir paragraf yazabilmen. Ondan sonra kaçırıyorsun. Şunu söylemek istiyorum. Yani bugün lale balonu çılgınlığını hepimiz biliriz. Hollanda'da başlayan, dünyaya yayılan. Onu okuduğun zaman bugünkü bilmem ne şeyinden pek bir farkı yok. İşte ama genel olarak sorular şunlardır. İşte bu tip kripto paralar çıkınca ekonominin modeli değişecek. Fakir daha zengin olacak, zengin daha fakir olacak ya da ne olacaksa falan ama birileri servet el değiştirecek. Belki ekonomi daha iyi olur gibi algı var veya beklenti var anladığım kadarıyla. Doğru mu? Çok soru yok. Yok, soru böyle yani geliyor. Yani Bitcoin'ler çıktı, bir şey oldu. Ekonomik iklim değişir mi gibi. Aynen, yani biraz daha ekonomik iklim, yani iktisadi sistem aslında. Değişir mi gibi bir şey var. İşte onu kastediyorum. Hiçbir şey değişmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir ülkenin ekonomik gücü ile üretim gücüyle bağlantılı. Yani Amerika'yı dünyadaki Allah'ın İranlısı bile, Venezuela'sı bile, Allah'ın derken kötülediğim için değil de oradan sıralayacaktım. Şey yapayım dedim. Kendimi durdurayım.
İran Amerika'ya düşman ya hesapta. Büyük şeytan ya. Ama doları verince geçiyor orada. Çok sevdiği için ya da düşman olduğu için yeşil dolarlar, gıcır gıcır dolarlar. İşte şurada aşağıda piyasada dolar geçmeyen hiçbir yer yok değil mi? Amerika'yı çok sevdiğimiz için olmuyor bu. Çok enteresan bir şey. Arkasında muazzam bir üretim gücü var. Doğru. Anlatabildim mi? Yani Rezerv para. işte rezerv para olmasını sağlayan 3 tane saç ayağı var. Birincisi nereden başlayalım? Bir tanesi Hollywood. Muazzam bir kültürel güç var. Yani Amerika'nın emperyal zulmünden nefret eden herkesin Hollywood'da sevdiği bir sanatçı var. Hollywood dememi sadece Hollywood gibi düşünmeyin. Mesela Amerika'da Kültür Bakanlığı yok. Bazen bir şeyin yokluğu varlığına delildir. Mesela bugün git şurada işte AK Parti'ye, CHP'ye kadın kolları var. Kadın kollarının varlığı partide kadının yokluğuna delil. Çünkü erkek kolları yok. Çünkü her taraf erkek, tamam mı? Fosiller tabii. İşte bir vilayete git, şey yapmayalım kimseyi. Her tarafta Türk bayrağı var. Çünkü Türkiye'yi seven az. Ama gidiyorsun Trakya'ya, hiç Türk bayrağı yok ortalıkta. Hepsi vatan için ölüyor çünkü falan gibi. Dolayısıyla muazzam bir kültürel gücü var ve bunu transfer ediyor. Zaten uygarlık tarihimize söylediği şeylerden bir tanesi şu. Bir ülke tarihten beri bugüne kadar ekonomik gücüyle kültürel gücü hep doğru orantılı gitmiş. Çok enteresan. Yani kültürel açıdan zayıf olup da ekonomisi çok güçlü olmuş hiçbir devlet olmamış. Kültür dediğimiz şey ne peki? Soyut bir şey işte o bahsettiğim biraz önce para ve nakit farkıyla bahsettiğim gibi. İşte bir ay, bir hafta tatil yaptın, yurt dışında gezdin, ondan sonra öğrenci olarak gittin falan. Valizleri doldurdun, oradan hediyelik eşyalar aldın, ilgilendin, merak ettin, ilgi alanına giren şeyler. Valize koyamadığın her şey kültürdür. Güzel. Bir kültürün de oturması 600 yıl sürüyor. Yani bugün başlasan Kültür Bakanlığı yok diyoruz ya adamlarda. Çünkü kültüre ihtiyaç yok. Yani gidiyorsun bir ülkeye Denizcilik Bakanlığı yok. Çünkü deniz yok adamda, ihtiyaç yok. Onun gibi. Dolayısıyla böyle bir şey yani kültürel bir şey yapacağın için toplum seni besliyor, destekliyor ondan sonra. Bütün KOBİ üstü şirketlerin vakıfları vardır. İşte burada kitap hala ekmeği en az şişiren sıvı hala mürekkep yani Cennet Şahabettin bunu söylüyor. Artık 500 yıl geçse de böyle olacak. Bunu bilelim ona göre şey yapalım. Onu da arada merak eden hani fikrimi de söylemiş o fikrimi değil. Uygarlık tarihi bize söylüyor çünkü. Bugün başlasan düzeltmesi 600 yıl süren bir olgudan bahsediyoruz. İkincisi Pentagon. 3 milyon askeriyle anında. 750 milyar dolar. İşte ek bütçesiyle 1 trilyon dolara yaklaşan Devasa askeri bütçesiyle. Yani bugün Elon Musk'ı millet girişimci, iş adamcı falan zannediyoruz. Tamam. Elon Musk dedim Amerikan ordusunun savunma sanayinin tedarikçilerinden, elemanlarından, devletin memurlarından bir tanesidir. Sadece görünümü, iş adamı görünümlü falan filandır. Yoksa ona izin vermeden Amerika'da sağa sola araba park edemiyorsun. Hayatın kayıyor. Uzaya nasıl çıkacaksın adamın şeyinden falan. Füze gönderiyormuş falan. Komik komik şeyler. Hamza belki anlatmıştır bunları. Ondan sonra ama muazzam bir askeri güç var. Vuramayacağı istediği zaman nokta yok. Üçüncüsü de Washington dediğimiz inanılmaz bir ne diyelim politika dili var. Bunu mesela bir diplomatik gücü var. 1971'de Nixon'ın açıklamasıyla gördük. Zaman zaman görüyoruz. İşte veya bugünkü gibi garip adamlar da geçebiliyor başlarına falan. O da olabiliyor ama bu uzun bir süreçte baktığın zaman bunlar küçük oynaklıklardır. O devletin görünümü. Bu üçünü bir arada tuttuğun zaman dünyanın rezerv para oluyorsun. Şimdi şu her bir kitabın bu NASA'yı bir yeryüzü kabul edelim. Her bir kitabın alanında bir devlet kabul edelim. 180 tane iyi kötü devlet var. Hani Birleşmiş Milletler'de düz olarak söylediğimizde. Her bir devlet kendi siyasi sınırları içinde geçmek üzere o bahsettiğimiz işte biz bastık 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası diyelim. Herkes bir para basıyor. Ve kendi siyasi sınırları içerisinde geçerli. Kendi hükümranlığı alanında. Buna milli para diyoruz. O milli para bu üçlü sağladığı kadar geçiyor kendi ülkesinde. Bütün dünyada geçmesi için de bütün dünyanın o üçlüyü kabul etmesi lazım. Bunu yapabilmiş şu anda tek güç şu anda Amerika, ondan önce İngiltere'ydi, ondan önce Hollanda'ydı, ondan önce Cenevizler'di. Osmanlı çok büyük bir imparatorluk olmasına rağmen döneminde o parasal güce hiç gelemedi. Çünkü onun bakış açısı biraz daha farklıydı. Yani paranın felsefesini anlamaktan biraz daha uzaktı. En zayıf olduğumuz noktalardan birisiydi Türklerin parayla ilişkisi. Bugün de hala devam eder. Mesela hazine dediğimiz kurumu nereye koyacağını bilmiyoruz. Bugün herhalde Maliye Bakanlığı'na bağlı. Geçen bakmıştım yanılmıyorsam. Başlı başına bir müsteşar yapar. Maliye Bakanlığı bünyesine koyar. Genel müdürlük yapar. Bilmem ne yapar falan.
Ya şu hazineyi bir koy bir yere. Hani kurumsal olarak söylüyorum. Merkez Bankası bile o açıdan baktım. Ha yani falan ondan sonra hazine çok güzel bir örnektir. Yani yüzlerce yıldır Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu peşine baki kulu sistemini, bugün Maliye Teftiş Kurulu dediğimiz, gerçi onu da kapattık 2011 yılında, kurulu ihdas etmiş. Hani hatırası bir şeyi, mirası. Hala nereye koyacağımı bilmemenin, demek istediğim şey o partideki kadın kollarının olması gibi aynı şey. Yani hala onu bir yere yakıştıramamışsın. Hala emin değilsin ne yapacağından. Evet. Çünkü felsefesini anlayamadın ya, onun ruhuna giremedin ya. Çünkü senin sadece genel algı olarak söylüyorum. Para dediğinde sadece cebindeki nakiti, bankadaki hesaptakini anlıyorsun. Hayır, para bu değil. Para dokunamadığın bir şey. Emir veremediğin bir şey. Mesela faize emir veremiyorsun. Peygamberler bile verememiş. İşte istediğin gibi hareket ettiremiyorsun. Dur deyince durmuyor, git deyince gitmiyor. Gel, tabii. Soyut bir şey böyle. Soyut bir şeye emir veremezsin ve en önemlisi soyut bir şeyin aklı var. Balon gibidir bu. Burayı sıkarsın, sıktım dersin. Bak balonu öbür taraftan çıkar o. Çok doğru. Çok doğru hocam. Hocam artık programın sonuna gelmişken ağzınıza sağlık diyeyim ama benim programlarımda çoğunlukla artık yapay zekanın sorularına da yer veriyorum. Yani yapay zekaya diyorum ki bu Evet, hocamız katılacak programa, onun uzmanlık alanı ile ilgili sen ne merak ediyorsun? Sen de sorunu sor diye ona da bir hak tanıyorum artık. Ve size şöyle bir soru sormuş. Sesli mi soracak? Yok, ben okuyacağım. Ha, tamam. Seslendirmiyorum. Şimdi hocam, kitabınızda yapay zekayı yeni bir canlı türü olarak tanımlıyorsunuz. İnsani ihtiyaçları olmayan bu yeni tür tamamen veriye dayalı kendi para sistemini yaratırsa bildiğimiz insan parası bu yeni düzen karşısında ilkel kalır mı? İlginç bir soru. Bir daha oku, anlamadım. Kitabınızda yapay zekayı yeni bir canlı türü olarak tanımlıyorsunuz. İnsani ihtiyaçları olmayan bu yeni tür tamamen veriye dayalı kendi para sistemini yaratırsa bildiğimiz insan parası bu yeni düzen karşısında ilkel kalır mı? Hocam, karmaşık bir soru aslında. Yani O mu sormuş? evet, Yapay yani zeka aslında mı diyor sormuş? ki yapay zeka türü diyor kendi para sistemini yaratırsa şu anki insanlık parasının şeyi ilkel kalmaz mı yani? Yok, kalmaz. Hiçbir şey değişmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir soru oldu. Yani benim iddiam öyle en azından. Çünkü o da çok basit bir şey. Şununla alakalı. Bizim para diye algıladığımız nakit para var ya cebimizde. Çocuklarımız, gençlerimiz zengin olmak istiyor, araba almak istiyor. Gayet doğal, işte bir şeyler yapmak istiyor, tatil yapmak istiyor çocuk, tamam mı? Güzel bir kıyafet almak istiyor ve paralı olmak istiyor. Gayet doğal bir şey. Para dediği zaman eğer çocuk cebindeki 200 liralık gibi banknotları, demir paraları, bankadaki hesapları veya onun yansıması olan aynadaki şeyini anlıyorsa hayat boyu zaten zengin olamaz yani. Aynı şey bu yapay zekanın sorusu için de geçerli. İşte para sistemi değişince, yapay zekaya geçince falan. Hayır. Üretmezsen paran olmuyor. Para dediğin ölçü birimi, yani para dediğimiz 200 liralar bilmem neler, burada ortaya uygarlığa, insanlığa sunduğun katma değerin karşılığının finansal ölçümü. Ama o da artık üretmeye başlıyor hocam. Yani tabii ki insanın ürettiği bilgilere muhtaç ilk başta. O verileri istiyor. Tabii Yani bilgi o da- toplumunun üretimi var. Mesela işte burada 2 tane öğrenci ya da bitirmiş genç arkadaşımız bize şey yapıyorlar, çekim yapıyorlar, hazırladılar falan. Daha 20 yaşta çocuklar bunlar, illa para kazanmak istiyorsunuz değil mi? Yani bak evet diyor. İşte burada ne yaptı mesela? Bu çekimin içerisinde bulundu. Bir katma değer üretti. YouTube'a konacak bir ürün üretti falan diyelim. Bunun karşılığında bir ücret ödenecek ona. İşte zorunlu ihtiyaca mı cevap verdi? Kolaylaştırıcıya mı, güzelleştiriciye mi? Şu kamerayı 20 sene önce getirseydi buraya korkunç para ödeyecektik. Her tarafta bu kameradan var mesela, anlatabildim mi? İşte ışığı ayarlama bilmem ne. Kaç tane adam bulabiliyoruz? 1000 kişi. 10 kişi bulunca daha değerli, daha kıymetli olacak gibi. Anlatabildim mi? Topluma değer sunduğun sürece, insanlığa bir şey üretip masaya koyduğun sürece paran oluyor. Bunu anlaması lazım. Yani şu olmuyor. Bitcoin'den para kazanalım, daire alalım, daire satalım. Ya böyle bir para kazanma, böyle bir zenginleşme modeli yok dünyada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha bu nereye geliyor? Çalışacağız mı hocam falan. Yani Allah Allah. Anlatabildim mi? Alnımız mı terleyecek? Ellerimiz mi yağlanacak? Şimdi gelişmemiş bütün ülkelerde eli yağlı gençler, elleri yağlı gençler aşağılanır. Böyle bir ülkenin gelişme şansı yok. Alnı terlemiş insan aşağılanır. Yani bu işçi falan filan. Anlatabildim mi? Bu ülkeden bir şey olmaz. Bu toplumdan bir şey olmaz. Hep başkasının parasına bilmem neyine. Bu hep alan el olursun. Alan elinde bu kişi için de geçerli, şirket için de, devletler için de.
şey olmasına gerek, dünyada bir sosyal itibarın olma ihtimali tarihte hiç görülmemiştir alenen. Vallahi Her çok zaman ilginç. veren el alan elden üstündür. Veren el olmak için de senin çalışıp senin üretiyor olman lazım. Yani basit bir örnek vereyim şimdi. Yaz tatili bitti. Sonbahara girdik. Hani diyorlar ya Yunanistan'daki adalarda her şey ucuz. Çünkü her adanın bir bal markası var. Bal markası var. Arılar var. Adamlar kovanları var. Çalışıyorlar. Her işte diyorlar ki işte bilmem ne ucuz. Çünkü her adada balıkçı var. Her adada şarap üreticisi var. Onun markası var. Her adada bilmem neci var. Hayvancı var. Barınakları var. Şeyleri var. Yani arka taraflarına gittiğin zaman ondan sonra. Anlatabildim mi? Üretim orada olunca adam kendi ürünü daha uygun fiyata satabiliyor. Yani bir ürün ne kadar çoksa fiyatı o kadar ucuzluyor. Onun gibi bir şey. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hala daha güzel cümleyi kuramadığımı biliyorum. En azından beni tatmin etmiyor ama işte zaten iyi kursak kısa olur. Hani Sehli Mimiti'nin tarzı konuşamamın sebebi o. İşte bir şeyler almak isteyen, toplumda söz sahibi olmak isteyen gençlerin insanlığın ihtiyaç duyduğu üretim yapması lazım. Düşünsene şu cep telefona 100 bin lira para veriyoruz. Sıraya giriyoruz. Adamın reklam yapmasına gerek yok ya. Yani tırnak içinde sen Mercedes'in reklamını gördün mü hiçbir yerde? Çok gerekli yok. iPhone'un reklamını gördün mü? Yalandan veriyor herif ayıp olmasın diye falan yani. Zaten gidip alıyor. Alacak adam gidip onu alıyor. Bunun gibi. Doğru. İşte o üçlemeyi, o 3 vardı ya, onun paradigmasını çok iyi kurmuş, yapmış. Topluma bir şey üretmeden, insanlığa bir şey vermeden uygarlık sana hiçbir şey vermiyor. Biz düne kadar bunu yapan bir millettik. 1602-1603'lerde yani 17. yüzyılın başında Newton'un hocası 3-4 sene İstanbul'da burada gezip bir çanta dolusu en fazla 3-5 tane kitabı alabilmek için 3 sene altın dolu keselerle gezip bilgiyi almaya çalıştığı bir dönemden buraya geldi. Uygarlık aklıma geldi. Hiçbir millete tarihin sonuna kadar, kıyamete kadar şerefli olma, yıkılmama sözü vermiyor. Tabii ki. Düne kadar şey. Her nesil, her millet, her nesilde yeniden doğar. Her nesilde çocuklarımızı tekrar eğitmemiz, tekrar öğretime tabi tutmamız, tekrar ellerini iş tutacak mesleğe altın bileziği alıştırıp çalıştırmamız gerekiyor. Bu arada benim otosanayideki ağzınıza sağlık hocam. Aracımı götürüp tamir ettirdiğim arkadaş aşağı yukarı benimle yaşıt ve hayatından gayet memnun. Yani en azından maddi noktada diyorum. Böyle akıllı insanlar hayatından var. gayet Evet, memnun. evet, Çok da evet. becerikli bir arkadaş. O yüzden söylediğiniz o cümle Emperyal şey arasında yakalanmamış maşallah. Evet. Harika. Çok çok sağlıklı bir nokta orası. Evet. Hocam son olarak jübile sorusunu sormuş olayım. Çok kısaca. Çok kısaca hocam. Klasik sorumuz. Para nasıl kazanılır, nasıl kazanılmaz hocam? Böyle kısa bir şekilde tarif etmek isteseniz ne dersiniz? Nasıl kazanılır mesela, nasıl kazanılmaz? Klasik sorumuzdaki herkese bunu soruyorsun anlamında mıydı yani? Yok, yani bu hep böyle para konuşulduğunda soruluyor. Nasıl para kazanılır veya kazanılmaz? İşte söyledim biraz önce anlattım ya onu. Sen tercih edeceksin bu üçlemelerden. Tarım toplumunda mı çalışacaksın? Tarım özür dilerim ekonomisinde mi? Sanayi ekonomisinde, bilgi ekonomisinde. Kendi becerilerine, yeteneklerine bakacaksın. Sen bulacaksın. 88 milyon şey var. 5 elin parmağı bir değil. Bilmiyorum ki nasıl kazanılır. Bilsem ben kazanırdım. Para kazanan adam para kitabı yazmaz. yazmışsınız ya hocam. Onun tam zıttı oluyor. Karl Marx Kapitali yazarken sermaye yani. Annesi tabii üzülüyor biraz Engels'ten falan habire para alıyor ya. Evladım diyor yani bu kadar parayla uğraşacağına, para kitabı yazmaya uğraşacağına biraz para mı kazansan diyor. Bu başka bir şey. Hani Yıldıray Bey geldiğinde söyledim ya çok mutlu oldum bu ortamı görünce hayırlı olsun yeni yeriniz. Yunus'a sorduğu gibi Hacı Bektaş Veli'nin evladım buğday peşinde misin, himmet peşinde misin? Yani biz biraz himmet peşinde olan taraftaydık bu yaşımıza kadar. Herhalde bundan sonra da buğday tarafına geçmeyiz inşallah. Bu da bir buğday kitabı değil, bu bir ehemmiyet alanında çalışılmış bir, yani o pencereden bakılarak çalışılmış bir kitap. O bahsettiğim üçlü tekrar edelim. Tarım ekonomisi, sanayi ekonomisi, bilgi ekonomisi, zorunlu kolaylaştırıcı, güzelleştirici, yer zaman, miktar. Bu üçünü birbirine metriksini iyi yapan insan her zaman daha iyi diğer arkadaşlarına, komşularına göre daha kazançlı çıkar. Yani 2 kat katma değerli kazandığını düşünün bir gencin ömründe. 30 yıl çalışıp da emekli olacağını veya 40 yıl emekli olacağını, öbürü 40 yıl çalışır, sen 20 yıl çalışırsın her şeyden önce. Bir kere geliyorsun zaten 3 gün gözü kapayıncaya kadar geçiyor. Daha katma değerli yapmak daha iyi bence işi. Doğru diyorsun. Vallahi gerek yok yani. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim nazik davetin için. Tabii bir klasik bir para programı yapmadık. Yani işin felsefesine burada hocamız girdi. Bambaşka noktalarına girdik.
Ben çok keyif aldım hocam. Tekrardan Hızlı bitti. bu Ben dar dönemimizde. Soruların hiçbirini soramadın ama. Vallahi hocam aslında böyle ara ara değinmişiz. Bu sorular da hiçbir zaman zaten sorulmaz hocam. Yani önünüze koyarsınız ama hiç sorulmaz. Evet. Başka noktalara çünkü program sirayet etmeye başlar. Tekrardan teşekkür ediyorum nazik katılımınız için hocam. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün Dursun Aliyaz hocamızla beraberdik ve parayı konuştuk. Başka açılardan da değinmeye çalıştık. Kıymetli bilgiler aktardı. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.